Şimdi bir hamur yoğuracağım. Size harika pizzalar üreteceğim. Şimdi ölçmüyorum sevgili dostlar. Şöyle ortalama 5 bardak un koydum. Bu kadar un yeterli. Şimdi şöyle unumuzun ortasını açıyorum. İçine 1 bardak yoğurt koyuyorum. Şöyle 1 fincan yağ koyuyorum. 1 tane yumurta kırıyorum. Elimi de yıkayıp şöyle 2 tatlı kaşığı şeker, 2 tatlı kaşığı da tuz koyuyorum. Sevgili dostlar, az yoğuracağım için ne yapmıyorum? Ama şöyle biraz karıştırayım ki ona göre. Dostlar, hakkınızı helal edin, mayamı unuttum. Yarım pakette maya koyuyorum. Çok değil. Şimdi şöyle suyumuzdan da, sıcak suyumuzdan da şöyle ilave ederek şöyle çukurdan ortasından aça bir hamur elde edeceğim ama yumuşak bir hamur elde edeceğim. Elimi hafifçe yağladım ve hamurumu toparlıyorum. Harika. Geçen birisi sana yorum yapmış, demiş ki hamur vurula vurula yoğrulur mu? Günah değil mi hamur? Ekmektir o diye. Ekmek tamam ama özleşmesini istiyorsak vurarak yoğuracağız. Bu böyle özleşir. Hafif cıvık yoğurdun galiba. Evet. Hafif cıvık yoğurdum çünkü yapacağım işleme göre hamur yoğurmak zorundayım. Harika bir hamurum oldu. Şimdi mayaya mı bırakacaksın? Evet. Biraz daha yoğuracağım. İyice ne kadar iyi yoğurursak hamurumuzu o kadar güzel olur. Bakın sevgili dostlar, hamurumuz harika yoğruldu. Şimdi bunun üzerinde örteceğiz. Şöyle birazcık dinlenmeye, mayalanmaya bırakacağız. Sevgili dostlar, şimdi şöyle güzelce de ağzını bir streçleyelim ki. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Sevgili dostlar, merhabalar. Bugün size harika bir Kayseri yağlaması yapacağım. Onun için 300 gram kıymam var. Böyle pul biberim, tuzum, karabiberim, kekiğim var. Şöyle 1 kaşık domates salçam var. 1 demet maydanozum var. 1 tane yeşil biberim var. 1 tane kapya biberim var. Biraz soğanım var. 2 diş sarımsağım var. Ve aynı zamanda size göstermeye 2 kaşık da zeytinyağım var. Şimdi bunları yapmaya başlayacağız. Öncelikle kıymamızı tavamıza alacağız. Şimdi şöyle bunu az koyuyorum ama şimdi sadece kıymaya kavurmak için, sonra ilave edeceğim tabii ki de. Bu kadar yağımızı koyduk. Sonra kıymamızı da koyup ateşimize alacağım. Bayılıyorum. Eski ocaktan kurtuldum. Bu çıt çıt sesine bayılıyorum. Şimdi şöyle güzelce bir tahta. Bu burada kavrula dursun sevgili dostlar. Biz de soğanlarımızı doğramaya başlayalım. Soğanlarımızı mümkün olduğu kadar küçük ve ince doğrayalım lütfen. Sevgili dostlar, şimdi güzelce incecik doğradığımız şeyleri kavrulmuş kıymamızın üstüne ilave ediyoruz. Şöyle. Sevgili dostlar, bakın böyle 1 bardak da yağımızı ekliyoruz. O deminki kıyma içinde, kıyma yapışmasın diye koymuştum. Bol yağlıca bir neyimiz olacak? Harcımız olacak. Şimdi bunu kavrulduğunda görüşürüz. Ben öteki malzemeleri doğramaya devam edeyim. İşte şöyle yaptıktan sonra şu şekilde minik minik doğruyorum sevgili dostlar.
Maydanozlarımızı kıyıyoruz sevgili dostlar. Bugün tersinden başlayacağım maydanoz kıymaya. Mümkün olduğu kadar bunları da en küçük haliyle kıyayım. Kavrulacak. Ama soğanlar iyice kavrulması lazım dostlar. Bu soğanlarımız ağzımızda cırt cırt etmemeli. İyice pişmeli. Kavrulmalı yani. Onlar iyice kavrulduktan sonra şimdi şeylerini de koyacağım. Biberlerimizi de koyacağım. Maydanozumuzu en son kullanacağız tabii. Biz de hamurumuzu bezelemeye geçelim. Bakın sevgili dostlar, hamurumuz harika olmuş. Şimdi hamurumuzun streçini açıyorum. Ve inşallah böyle hamurumuzun havasını aldırdım. Şöyle güzelce şimdi Kayseri yağlaması için hamurumuzu çoğunluğa göre yapın lütfen. Sevgili dostlar, size bugün harika bir pizza tarifi vereceğim. Hamurunu akşamdan güzelce yoğurmuştu zaten. Bu kadar herhalde yeterli. Çok kalın hamurlu bir pizza olsun istemem. Şöyle şuraya koyacağım sevgili dostlar. Üzerlerine de bir tane şey örteceğim, streç. Tamam. Seri yağlaması yapmaya başladık dostlar. Zaten içini hazırlamıştık hemen. Herkes kendine göre açsın hamurunu. Ben çok büyük olsun istemiyorum dostlar. Hemen bu büyüklük yeterli benim için. Buraya koyayım. Şöyle 3-4 tanesini açtıktan sonra pişirmeye devam edeceğim Allah izin verirse. Bakın dostlar, taşın üstünde harika ve güzel pişiyor. Yaptıklarımızı da buraya böyle koyuyoruz. Şöyle üstünde örtüyoruz ki yumuşacık dursun diye. Bakın. Bu şekilde seriyoruz. Ve pişirmeye devam ediyoruz. Böyle olduğunda çeviriyoruz şöyle. Gayet ağır ve güzel pişiyor.
dostlar, yağlamamızın tabanına bir tane serip, bir de becerebilsem çok şey yapacağım da, şöyle güzelce en kenarlarına kadar ne yapacağız? Getireceğiz ki şey olsun. Sonra bakın şöyle yapacağız. Şöyle. Sevgili dostlar, adı üstünde yağlama. Yağlamamız böyle güzel bol yağlıca, böyle bol etlice olmalı ki şöyle kenarlarına kadar da. Bakın bazlamalarımız da gerçekten yumuşacık, çıtır çıtır, gevrek ve çıtır çıtır oldu. Bakın şöyle yapacağız. Şöyle kenarlarına da gelsin diye. Bakın şöyle açacağız ve harika olacak. İşte lahmacunun babası. Harika oldu bak. Böylece her yerine ne yapmış oldu? Değmiş oldu. Bakın dostlar, harika oldu. Gerçekten güzel. Misafir ağırlamak için bile birebir yemek. İşte adı üstünde. Kayserililere selam olsun. Bütün dostlara da selam olsun ama tabii Kayserililere de daha çok selam olsun. Onların yöresinin yemeğini yapıyoruz sonuçta. Gerçekten bol içli ve güzel oldu. İçinin de hakkını verdik. Böyle hemen değme olmadı. Şimdi bu son ekmeğimiz. Ve üstüne de bunu şöyle bakın dostlar, hepsini boşalttım. Şöyle kenarlarına tam sürelim ki işte adı üstünde yağlı ekmek olsun. Pardon, yağlı ekmek nereden çıktı dostlar? Şöyle bir tane sarımsağımızı rendeliyoruz sevgili dostlar. Bunun olmazsa olmazı bu. Bu kadar yeter. Birazcık da nane alalım. Böylece yoğurdumuzu da hazırladık. Dostlar bakın. Bu şekilde güzelce de ne yapıyoruz? Yağlı şeyimizi. Bir de diyebilsem dostlar. Bir de diyebilsem. Harika oldu dostlar. Çıtır çıtır. Çıtır çıtır, bakın nasıl sesi geliyor. Hem çıtır hem yumuşak. Harika oldu. Şimdi böyle yapıyoruz sevgili dostlar.
Ve sonra da şöyle yumru olduğumu düşünmeyin dostlar, bunu böyle yiyeceğiz. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. İşte bunun yeme şekli böyle dostlar. Afiyet olsun. Afiyet olsun yiyecek olanlara. Beğenmeyi unutmayın.